Günlük hayatımızda hepimiz sayısız insanla iletişim kuruyor, aynı ortamı paylaşıyor ve birlikte yaşıyoruz. Bu video serisinde size bulunduğunuz ortamda saygınlığınızı artıracak temel görgü kurallarını anlatacağım. Bu kurallar bir arada huzurlu yaşamanın anahtarıdır. Bazen bir bakışta, bazen sadece tek bir sözde gizlidir. Görgü kurallarını bilmiyorsanız ya da biliyor ama uygulamıyorsanız, işte o zaman kaba, düşüncesiz ya da bencil biri olarak algılanabilirsiniz. Sosyal ortamlarda dışlanma, iletişim kopukluğu ve güvensizlik yaşayabilirsiniz. Hatta bazı durumlarda farkında olmadan başkalarını kırabilir ya da incitebilirsiniz. Unutmayalım, görgü kurallarına uymak bir zorunluluk değil, bir tercihtir. Ancak bu tercihi yapmak hem kendimize hem de çevremize duyduğumuz saygının en güzel ifadesidir. Şimdi gelin birlikte bu kurallara daha yakından bakalım. Ne yapılır, ne yapılmaz öğrenelim. Selamlaşma ve vedalaşma. Selamlaşmak, insan ilişkilerinin ilk adımıdır. Merhaba, günaydın gibi ifadeler, sıcak bir gülümseme karşımızdaki kişiye varlığını onayladığımızı ve değer verdiğimizi gösterir. Ne yapılır? Göz teması kurarak selam verilir. Tanıdık ya da tanımadık fark etmeksizin, ortak alanlarda insanlara selam vermek kibarlık göstergesidir. Selam verirken ses tonu samimi ama aşırıya kaçmadan ayarlanmalıdır. Ne yapılmaz? Selam vermeden bir ortama girmek, kafayı çevirmek, selamı yok saymak veya yüz ifadesiyle küçümsemek kaba ve dışlayıcı bir davranıştır. Kalabalık ortamlarda sadece belirli kişilere selam verip diğerlerini yok saymak ayrımcılık olarak algılanabilir. Vedalaşmak da en az selamlaşmak kadar önemlidir. Sessizce ayrılmak saygısızlık olarak algılanabilir. Bir ortamdan ayrılırken herkese hoşça kalın, iyi günler, görüşmek üzere gibi ifadeler kullanmak. Hem size saygı kazandırır hem de ilişkilerinizi sıcak tutar. Saygılı ve nazik dil kullanımı. Dil bir karakter aynasıdır. Kullandığınız dil ve seçtiğiniz kelimeler sizin karakterinizin ipuçlarıdır. Nazik bir dil kullanmak sadece bir tercihten ibaret değildir. Bu bir toplum kuralıdır. Lütfen, teşekkür ederim, affedersiniz gibi kelimeler küçüktür ama etkileri büyüktür. Hakaret, alay veya kaba ifadeler karşılıklı anlayışı yok eder. Nazik olmak zayıflık değil, olgunluk göstergesidir. Ne yapılır? Rica ederken lütfen bir iyilik sonrası teşekkür ederim ve bir rahatsızlık verdiğimiz durumda affedersiniz ifadelerini her zaman kullanın. Fikir ayrılıklarında dahi sakin, yapıcı ve karşı tarafı küçük düşürmeyecek ifadeler tercih edilir. Emir cümlelerinden kaçınılır, öneri şeklinde konuşulur. Örneğin şunu yap yerine şöyle yapsak daha iyi olur mu ifadesi daha uygundur. Ne yapılmaz? Küçümseyici, alaycı ya da emredici ifadeler ve ses tonuyla konuşulmaz. Hakaret, bağırma, ses yükseltme gibi davranışlar kabul edilemezdir. Konuşurken argo ve küfür içeren kelimeler kullanmak toplumsal saygıyı zedeler. Konuşma sırasına riayet ve dinleme adabı. İletişim sadece konuşmak değil, aynı zamanda etkili dinlemektir. Söz hakkı vermek, sabır göstermek ve dikkatle dinlemek saygının temelidir. Karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi göstermenin en etkili yolu onu dikkatle dinlemektir. Ne yapılır? Göz teması kurulup karşı tarafın anlattıklarına ilgi gösterilir. Soru sorulacaksa uygun bir boşluk beklenir. Anlatıcıya saygı gösterilerek dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınılır. Ne yapılmaz? Başkası konuşurken söz kesmek. Karşı taraf konuşurken araya girip kendi fikrini dayatmak. Dalgın görünmek, sürekli telefona bakmak ya da başka şeylerle ilgilenmek. Konuşmacıyı küçük düşüren mimik ve ses tonları kullanmak. Dinlemek, anlaşılmanın ve saygı görmenin ilk adımıdır. Teşekkür etme ve özür dileme. Teşekkür etmekte, özür dilemekte sadece nazik olmak değil, aynı zamanda da adil olmak anlamına gelir. Teşekkür etmek, yapılan bir iyiliği fark ettiğimizi gösterir. Özür dilemek ise hatamızı kabul edip sorumluluk almaktır. Bu iki davranış da ilişkilere güven ve samimiyet katar. Birileri size yardım ettiğinde veya bir şeyler sunduğunda küçük bir yardım bile olsa teşekkür edilir. Özür dilemek ise sorumluluk almanın ve olgunluğun bir göstergesidir. Bir hata yaptığınızda veya bir rahatsızlık verdiğinizde özür dileyin. Hatanızı dürüstçe kabul edin. İçten bir şekilde özrünüzü dile getirin. Gerekiyorsa yaptığınız hatayı telafi etmeye çalışın. Ne yapılmaz? Teşekkür ederken küçümseyen veya isteksiz ifadeler, beden dili veya ses tonu kullanılmaz.
Özür dilemekten kaçınılmaz veya suç başkasına atılmaz. Özrün samimiyetini zedeleyecek şekilde alaycı ya da yüzeysel davranılmaz. Özür dilerim ve teşekkür ederim sözleri güven inşa eden iki temel sütundur.